Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceği muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Kenar kısmına 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Orta kısmına da 1 çay kaşığı kadar maya ekledim. 1 bardak kadar ılık suyu ekledikten sonra yavaş yavaş spatula yardımıyla yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Hamurum yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada da 1-2 dakika kadar hamuru yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladım. Masaya çok az un serpiyorum. Hamuru masaya alıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika kadar daha yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile ikiye bölüp 2 tane beze elde ediyorum. Bezeleri bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum rahat bir şekilde açılması için. Yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Bir tane bezeyi kenara alıyorum. Üzerini tekrardan kapatıyorum kuruma yapmaması için. Diğer bezeyi hızlı bir şekilde açmaya başlıyorum. İster oklava ister merdane kullanabilirsiniz. Hangisi size rahat geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. Çok incecik açmanıza gerek yok. Açabildiğim kadar açıyorum. Çok fazla da inceltmiyorum. İsterseniz katlama işlemini bu aşamada da yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok ince olmasına gerek yok. Hamur açmayı bilmeyenler bile bu tarifi kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirler. Oklava yardımıyla yeteri kadar büyütüyorum. Bir yandan 125 gram kadar tereyağını erittim. İçine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. İsterseniz hiç sıvı yağ karıştırmadan da yapabilirsiniz. Yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Yağ ılık kullanıyorum, soğuğa yakın bir şekilde. Yoğun olması için tam olarak içerisindeki tereyağını da eritmedim. Bu şekilde hazırlandığı zaman çok daha kolay oluyor. Bu tarz tariflerde yağı ılık kullanırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Çok fazla ısıttığınız zaman ister istemez ince bir tabaka halinde sürmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden de hamur o yağı emdiği için katları kaybolabiliyor. Yağı sürdüm. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Hamuru katladıktan sonra her bir katına tekrardan yağ sürüyorum. Yağ sürüp katlamaya devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa
Yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katlama işlemini tamamladıktan sonra uygun bir tabağa alıyorum. Üzerini ilk etapta bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Daha sonra temiz bir mutfak havlusuyla kapatıp kenara alıyorum. İsterseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz. İçerisindeki katı yağın biraz daha hızlı donması için. Katladığım hamur kenarda dinlenirken hızlı bir şekilde diğerini de hazırlıyorum. Yeteri kadar açtım. Hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Fırça yardımı ile her yerine değmesine dikkat ediyorum. Yağ sürdükten sonra tekrardan katlama işlemi yapıyorum. Katlama işlemini tamamladıktan sonra içerisindeki katı yağ tamamen donuncaya kadar yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bekleme süresini kısaltmak için dilerseniz bir 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirip hızlı bir şekilde açma işlemine başlayabilirsiniz. Kesinlikle hava almaması gerekiyor. Yumuşacık bir hamur oldu. Undan destek alarak yavaş yavaş büyütüyorum. Merdane yardımıyla hamuru çok da ince olmayacak şekilde açtım. Ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra dörde bölüyorum. Yani 8 parça elde ediyorum. İç malzemesi için ben yağlı köy peyniri kullandım. Dilediğiniz malzeme ile bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Yeteri kadar iç harcından koyuyorum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Uç kısımlarını birleştirdikten sonra videoda görüldüğü gibi şekillendiriyorum. Uç kısımlarını birleştirdikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum.
15 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine çok az pekmez, çok az süt karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için. Böreklerin üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişirdim. Böreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Uç kısımlarını çok iyi birleştirememişim. Açılma olmuş biraz. Ama kat kat tel tel pul pul dökülüyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.